Canlı yayın açmazsam olmaz. Çantamı da çıkarmıyorum. Manzarayı göstermek istiyordum ama biraz geç mi oldu? Arkada Melekler Kalesi. Öyle söz ediliyor. Maalesef yanıma mikrofonu almayı unutmuşum. Ama dedim ki size buradan bir ufak canlı yayın açayım. Çünkü bazen video yüklemek de zor oluyor. Yani en manzaralı bulduğum yer burasıydı. Hem de yayın açabileceğim. Yoksa inanılmaz bir kalabalık var. Yol kenarındayım ama ne demek dalış malış. Şimdi birazcık durumu anlatayım isterseniz. Ay arkadaki şu tabela olmasa mıydı? Şöyle dolanarak mı yapsam? Biraz yol kenarındayım ama aslında karşıda nehir var. Tiber Nehri. Ve şu köprüden sadece yayalar geçiyor. Hani önde 2 tane heykel var ya, bir sürü heykellerle kaplı bir köprü. Çok güzel. Ve hemen arkasında da kale var. Yani çok güzel fotoğraflar da çektim. Videolar da çektim. Onları ayrıca paylaşamazsam. Burada da böyle insanlar var. Yani aynı İstanbul gibi. Hani İstanbul'un magandası oluyor ya, böyle öküz gibi gidenler falan. Aynı şey burada da var. Şöyle size birazcık kaleyi de göstereyim. Şöyle ne yapacağım? Buraya koyayım, masaya koyayım. Bunu indireyim çünkü rüzgar çıktı. Gün içinde ben bunu hep elimde taşıdım, montumu. İncecik bir bluzleydim. Ama sonra ne oldu? Hava soğudu. Bakayım. İtalyan peyniri al gel. Emredersiniz. Ya yarın sabah geleceğim. Alacağım, ondan sonra hepsini yükleyeceğim. Güzel şey de yapacağım. Neydi? Evet bak böyle güzel oldu. Hah. Sesimi iyi duyuyor musunuz? Görmek isterdik. Nasıl görüyorsunuz işte. Şeyleri yapacağım yani, tüm çektiklerimi montajlayacağım, birleştireceğim, koyacağım. Her an bir şeyler çektim ama her an yükleyemiyorsun çünkü. Çok kalabalık, çok turist var. Yani ona mı bakayım, buna mı bakayım? Her yerde değişik meydan, her yerde bir şeyler. Uçak biletini ben biraz önce almıştım ve sabahın erkeninde saat 10.55'te uçuşum. Çünkü 10.55 uçuşu daha uygundu. Excuse me, I need to close because it's too much windy for them. Okay, okay. Thank you. I will be there. My bag is there. Yeah, no problem, no Okay. problem. Okay. Şöyle rüzgar gelmesin diye şeyi kapadılar, bir şey örttüler. Şimdi de böyle geldim. Şey 5G mi acaba bu karşımdaki? Ya rüzgarlı ama gündüz ben böyleydim ve piştim. Bunu elimde taşıdım. Şimdi şey değil, gayet normal hava. Yani şu üzerimdeki gayet normal. Yalnız şöyle bir şey var, kraliçenize nazar değdi. Neden diyecek olursanız şura. Dün dün sabah öğlenleyin bir motosiklet çarptı bana. Ya ben hadi yaya yolundan gideyim dedim. Geri gidiyordum. Neyse ki çok hızlı değildi. Ben şeyimi değiştirdim. Yaya yolundan geçmem lazım dedim. Buram şu anda şiş. Topallayarak yürüyorum yani. Böyle bir durum var. Yine de yürüdüm ama çok da halim yoktu. Bugün böyle spor bir haldeyim karşınızda.
Ama bayağı böyle orası moraracak herhalde. Yani hem şiş hem ağrıyor, kızarıklığı falan var. Böyle işte. Arkada da şu şeyler olmasaymış gürültü daha iyi. Where from? I'm from Istanbul. Istanbul. Where are you Turkish, from? Turkish. Yes. Nice. Where are you from? From the south of Italy, south. Ah, okay. Napoli. No, Pew. I'm more Sicily. Ah, Sicilian. okay. Mhm. Petrol krizi. Bilmiyorum, rastlamadım. Yani ben otobüse bindim, metroya bindim. O kadar çok yürüdüm ki yani ne kadardır bilemiyorum. Krizler bana dokunmuyor. Almıştım bileti. Yani nasıl ne harcadığına, ne yaptığına bağlı. Evet. Böyle dedim ki kısa bir canlı yayın açayım ama fazla mı şey olacak, kısa olacak burada? Aslında şöyle, ben şuraya geçeyim, kitap okuyayım mı size? Ya İtalyanca öğrenmeye özellikle çalışmıyorum şu anda yani. Araba sesi falan olmasaydı başka yerden de yapardım da. Dedim ya size yani bugün burayı buldum. Bir de şöyle bir zorluk oluyor. Şimdi geçeceğim, diğer tarafa geçeyim ben bu sandalyeyi de. İçeri geçeyim ben. Şöyle bir şey var. Şimdi şehirde geziyorsun ya. Ya hadi çok fazla su içmeyeyim diyorum ama susuyorsun. Su içince ondan sonra bir yerlerde durman gerekiyor. O kısım işte biraz zor. Rüzgarda uçmaz şimdi. Daha huzurlu bir yere. Ya burası denk geldi. Yalnız şöyle bir şey var. Yani Roma'yı görmek gerekmez mi? Yani. Ama şeye falan giremedim açıkçası. Kolezyum'a giremedim ya. O kadar kalabalıktı ki önceden bilet almak gerekiyormuş, gerek yok diyorlardı. İtalyanlar zaten genelde içine girmiyormuş. İlk gelen turistler giriyor. Kitap. Ya sormayın zaten ne kadar İtalyanlardan da çok güzelsiniz falan filan bayağı iltifatlar duyuyor. Ha o kadar değil ama dikkat ederseniz çantama bakın. Oh, çantam şu an restoranın içindeyim o yüzden telefonu açık bırakabilirim yani. Üşümüyor muyum? Yok üşümüyorum. Yani şöyle söyleyeyim bugün cumartesi hava güzel şehir meydanını tahmin edemiyorum bile. Orada hiç canlı yayın yapamazdım. Hem video yayın çekmezdi. Bu kadar bırakabilirim. Ama dediğim gibi bir şey yapayım falan diyordum yok kitap okuyacak falan durum yok. Üç melek ha, iki melek. Ha. Yani Roma'da var. Roma'da var diyebilirim. Neden diyecek olursanız. Şey çok var. Sahilde değil Bangladeş'te çok var. Üçüncü melek benim. Teşekkür ederim. Hadi ışık çıkarayım. Şu anda soba yanıyor. Soba yandığı için ben taşınmıştım. Böyle işte. Yani. And I know that too much Italian people are following me from Instagram and from YouTube. Teşekkür ederim. Thank you. Yani böyle bir Vatikan'a da yakınım yani. Fazla şey değil. Yine dayanamadım gittim. Kitap okuyalım mı? Burada pek olmayacak galiba. Ya bugün dedim ya Kolezyum'daydım. Baktım giremeyeceğim ve çok kalabalık var.
Dedim müzeye gideceğim. Modern Sanatlar Müzesi. Oraya gitmek de tabii kalabalık bir otobüs, oradan oraya falan. Sonra biraz acıkmıştım da kahve içeyim falan dedim. Hiç içimden gelmedi sonra. Hani bir giriş ücreti ödeyeceğim falan. 5 saati geçireceğim. Yavaş yavaş yürüye yürüye meydanlardan geçe geçe şeye geldim. Kalenin oraya geldim. Kaleye çıkayım mı diyordum ama bu arada bacağım gerçekten kötü durumda. Kaleye çıkayım dedim. Şurası şiş şu anda. Kaleye çıkayım dedim ama yani kapanacakmış bir saate. Ondan sonra tam çıkacağım. Geri şey olacak zaten ayaklarım bacaklarım ağrıyor. Dedim çok mümkün olmaz. Sen otur dolan etrafta yine. Böyle yaptım. File evet. Yayın Roma'dan. Yalnız gerçi tam Tiber Nehri'nin karşısındayım. Şeydeyim. Kalenin karşısındayım. Castello San Angelo. Evet, İngilizce anlaşıyorum. Yalnız öyle bir şey oluyor ki İngilizce bilmeyen insanlar da oluyor ya da çok çatpat İngilizce. Yani mesela Brezilyalılar vardı falan böyle başka yerden ya da İtalyanların da yani İngilizce bilmeyenleri oluyor. İngilizce bilmeyenle var ya siz de sanki İngilizce bilmiyor gibi anlaşıyorsunuz. Böyle tam tarzanca İngilizcesi oluyor. İngilizce bilen biriyle o kadar rahat anlaşıyorsun ki bilmiyorsan o zor oluyor. Şöyle birazcık size melekleri göstereyim. Yani şurası karşısı. Nehir ve melekler. Ama ben bolca çektim, onları sizinle paylaşacağım. İtalya'ya gelmek gibi düşünün. Uçak bilet alacaksınız, geleceksiniz. Ama yani burası gerçekten kaotik bir şehir. Yani İstanbulluyum. Ben bile bazen çünkü bizde bu kadar çok meydan yok. Burası gerçekten yani böyle ikonik meydanlar var. İnanılmaz. Ya ve karışık gibi hissediyorsunuz. Aslında bir labirenttisiniz. Labirentteyken böyle hani belli noktalar, büyük büyük alanlar var. Hepsi birbirine bağlı o büyük alanlarında. Keşfetmekte birkaç gün sürüyor. Teşekkür ederim. Keşfetmekte birkaç gün sürüyor. Yani her anda her şey olabiliyor. Büyük şehir. O yüzden yani hani çok bu şeylere alışık değilseniz sevmiyorum. Benim canım nereye isterse oraya gitmeyi seviyorum. Yol beni nereye götürürse. Gecekondu mu? Yani şöyle söyleyeyim, tüm binalar eski, tarihi, o kadar büyük anıtlar, neler çektim siz daha görmediniz mi ama en iyisi ben şeyden paylaşacağım, buradan takip edin. Bir vlog gibi yaptım yatayda böyle anı paylaşıyorum, böyle birleştireceğim onları, güzel olacak. Oturma izni ve çalışmak bilemem. Ne yapacağınıza bağlı. Gençler o kadar çok istiyorlar ki ben yurt dışına çıkayım. Yurt dışına çıkacağım da sen ne yapıyorsun yani? Niye seni alsınlar? Yok garson olurum. Bir yerde yaparım, paspas yaparım, şu bu falan diyorsanız olur. Ya ben Kolezyum'a gittim sonra yok dedim ya ben burada şimdi yapamayacağım. Zaten de yok bir de bacağım ağrıyor. Bir de sıcak montla yapıyorsun falan. Yok dedim başka tarafına gideceğim. Parklara falan gittim. Ondan sonra yavaş yavaş buraya gittim. Yani tamamen kendi içimden geldiği gibi. Var tabii vardır var. Olmaz olur mu? Yani şeyler de eski. Burası deprem bölgesi olmadığı için tabii çoğu eski bina.
Ben birazcık daha merkeze, mesela o çeşme var ya, tarihi çeşme, Trevi Fountain dedikleri. Ya oraya 2 durak uzaktayım. 2 durak uzaktayım. Böyle olunca şey oluyor. Yani yürüyerek de gidilir. 20 dakikada, yarım saatte. Bir şeye de binebilirsin. Şu an bilmiyorum nasıl döneceğim, planlamadım. Yürüye yürüye, yavaş yavaş, dinlene dinlene hiç dönerim. Kapatıp açarsam hiç şey olmaz. Şu an donuk vaziyette. Yarın geliyorum. Yarın geliyorum. Öyle işte yani durum. Bugünlük böyle oldu. Ya şöyle söyleyeyim, elektrikçi falan ama burada tamirci çok lazım. Söyleyeyim, elinden iş gelen, musluk atıyorum, tesisatçıydı, elektrikçiydi, bunlar lazım. Çünkü buranın halkı bu tür işleri yapmıyor. Bunları hep göçmenler yapıyor. Yani yeni inşaat falan yapılmıyor ama her şey eski olduğu için onların yenilenmesi gerekiyor. Ama bürokrasi de çok fazla. Ben azıcık daha dışında kaldığım için, Maggiore, Santa Maggiore, orada kaldığım için daha şeydi ve otelin odası yenilenmişti. Kim ön yargısını kırıp boyacı, badanacı, yani lazım şeyler. İstanbul yağmurlu, bakalım yarın geleceğim, nasıl bir geliş yolu beni bekliyor olacak. Yani ona göre neyse, ayakkabım var yani. Yağmurlu hava içinde botum var, öyle bir şey giyeceğim. Öyle işte, var mı başka bir sorunuz burayla ilgili? Yani birkaç gün içinde o vlog yükleyeceğim. Yok, yağış beklenmiyordu, hava soğuktu. Son 2 gündür sıcak. Ama akşamları serinliyor. Yalnız bugün 23 dereceydi, şununla duramadım. Yani çok sıcak geldi. Ne yapayım ben? Yalnızım, tek başımayım. Nerede? Yani bazen Google Map'ler, Google haritadan bakıyorum. Gidiyorsun birkaç metre, yanlış gitmişim, geri dön. Yani bir de burası büyük şehir, zorluyor yani. Hani bir rota falan yapmadım tamamen, yani bugün biraz bocaladım, hatta ne yapacağımı bir ara şaşırdım. Yoruldum da. Yani günde kaç bin adımdır hiç bilmiyorum. Konakladığım yere yakın. Ya otelden de çok beyaz ışık vardı. Otelin ışığını sevmedim. Beyaz ışık vardı. Yani çok erken de gitmek istemiyorum son akşamı. Saat 8.30. Yani bir saate yavaş yavaş, belki geze geze giderim. Yani rehberle de bir şeye bağlısın. Evet, tanıdık, buraları bilen biriyle güzel olurdu. Hava sabahleyin 23 dereceydi bugün. Akşam en soğuk 8 derece olacak. O yüzden montumu alıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, yani kaç gündür soğuktu, bereyle geziyordum. Ediyorum, merak etmeyin. Ama yani olduğu için gayet turistik, her tarafta polisler var falan, olmuyor. Merkezi kaldığım yerde değil, öyle dışarısı falan çok terminale yakında değil. Sabah erken bu arada uçağım, saat 11'de. Aynen, flanör takılıyorum. Yani öyle dendi, ben o yüzden hep çantam çapraz çanta ve önümdeydi, hep de dikkatli oldum. Yani aynen, Google var ama bazen yapıyor. Bir de bana mesela hep şuraya git, şuradan şuraya git dendi ama can, o zaman ruhum başka bir şey istiyor. Mesela bu kaleyi sevdim, Vatikan'ı sevdim. Kolezyum güzel ama Kolezyum'a belki de soğuk havada ve hafta içi gitmek gerekiyor. Ben güzel havada gideyim dedim. Herkes aynı düşünmüştü. Çok kalabalıktı. Ama mesela Kolezyum'u gezerken, burası antik bir şehir olduğu için burada rehber gerekli, işte anlatacak. Yoksa sen böyle mal gibi bakarsın. Hangisi neydi anlayana kadar canın çıkar. Öyle yani.
Ama şuram şiş. Cidden yani böyle. Son mesajları şimdi şey yapamıyorum, göremiyorum. Bunu oh, kaldırdım yine. Evet. Vatikan rahipleri. Ya Vatikan Müzesi muhteşemdi. Çekimde yaptım bolca. Kendi kafanda canlandırmak o kadar kalabalıkta, o kadar ne yapacağını şaşırmış. Yani binlerce kişiyle onu canlandıramıyorsun. Ha, canlandırırsın ama gerçekten şey değil. Yani çok büyük, çok heybetli. Bir de dediğim gibi